Merhaba sevgili hastamız, YouTube videolarımız var. Orada başlık başlık anlatıyoruz. Şimdi hastalar bize gelip ameliyat öncesi konuştuklarında benim onlara ayırdığım zaman ortalama yarım saat 40 dakika vakit ayırıyorum. Ve daha çok işte kabaca bilgiler. Burnunuz böyle, biz bunu böyle yapabiliriz, böyle yapamayız. İşte ameliyattan sonra böyle iyileşeceksiniz. Aklımıza gelenleri konuşuyoruz. Ama işin detaylarına indiğimizde çok fazla başlık var. Ve hasta da merak ediyor ne olacak, ne bitecek diye. Spesifik başlıklar olarak burada küçük bilgilendirmeler. Ben aslında diyorum ki tamam, benim anlatacağım bu kadar. Hadi siz de şimdi geri kalanını ders çalışır gibi YouTube'dan izleyin. Şimdi sorun şu. Ameliyat olduktan sonra burnumuzun üstündeki ciltle ilgili problemler yaşıyoruz. Ne problemi? Temizleme ile ilgili. Nasıl temizleyeceğim? Temizlerken böyle tatlı bir masaj yapabilir miyim? Veya da cildin kendi sorunları başlıyor. Şimdi kalem kalem onları anlatacağız. Birincisi şu. Nasıl temizleyeceğiz? Temizleme şurada başlıyor. Ameliyatın birinci haftası biz bunun üstteki plastiği çıkardık. Yeni bantlar yapıştırdık. Hastaya yıkanmasını söyledik. Bir hafta sonra bu bantlar gevşeyip çıktı. Soru 1. Burnumun üstünde kalan bu bantların yapışkanları nasıl temizleyeceğim? Onları şöyle temizleyeceğiz. Duş alırken şampuanımızla ya da yüz yıkama jeliyle ya da sabunla neyle temizliyorsanız burnumuzun üstüne tatlı tatlı sürüyoruz. Ve burnumuzun ucundan başlayıp yukarıya doğru hareketlerle bu bantları temizliyoruz. Her duş alırken bu şekilde burnumuzun üstündeki bu yapışkanları temizliyoruz. Yapışkanlar çıktı, bir hafta sonra tekrar duş alıyoruz. Yüzümüzü yıkadık. Burnumuzu nasıl temizleyeceğiz? Yine aynı şekilde yine burnumuzun ucundan başlayıp yukarıya doğru hareketlerle temizleyeceğiz burnumuzu. Şimdi burnumuzu nasıl temizliyoruz? Bantlar çıktıktan sonra burnumuzun üstünde yapışkanlar. Duşa girdik. Yüz yıkama jeli, şampuan ya da sabun fark etmez. Burnumuzun üstüne sürdükten sonra alttan başlayıp yukarıya doğru giden hareketlerle iki parmağımızı birleştirdik şöyle. En alttan başladık şu burnun ucunun alt kısmından yukarıya doğru ittirdik. Çok bastırmıyoruz, çok gevşek de bırakmıyoruz. Tatlıca değmesi yeterli. İsterseniz tek parmağınızla da bunu yapabilirsiniz. Şu şekilde yukarıya doğru gidecek üst kısım. Kaç defa? İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. 10 defa, 15 defa yapabilirsiniz. Aynı şeyi yanlardan da yapıyoruz. Burun kanatlarının hemen üstünden, şuradan başlayıp yukarıya doğru ittiriyoruz. Yukarıya doğru ittiriyoruz ve bu şekilde burnumuzun üstteki ameliyattan sonraki o bantların yapışkanı temizliyoruz. Burnu çok yağlanan hastalar için de yine aynı şekilde her duş alırken burun hassas, korkuyor hastalar ve temizleyemiyorlar. Her duş alırken hiç korkmadan aşağıdan başlayıp yukarıya doğru devam eden hareketlerle burnumuzu temizliyoruz. Bu aynı zamanda zaten bir masaj gibi olmuş oluyor. Korkmadan bunu yapabiliriz. Burnumuzun üstündeki yağlar temizlenmediği zaman cildimize zarar veriyorlar ve daha çok sivilcelenme, daha ciddi sorunlar. Bir de tabii kozmetik olarak da kötü gözüküyor. O yüzden güzelce temizliyoruz. Şöyle düşünün. Yer çekimi bütün burnu ve derisini aşağıya doğru çektiğini düşünün ve hepsinin aşağıda toplandığını düşünün. Bizim amacımız o yer çekimi etkisiyle aşağıya doğru giden işte ödem olsun, cilt olsun neyse bunların hepsini yukarıya doğru ittirmek. Burnumuzu aşağıya doğru kendimize doğru bastırmıyoruz. Sağa sola doğru da çok ittirmiyoruz. Olduğu yerde aşağıdan yukarıya doğru bu şekilde yanlardan bu şekilde burnumuzu temizliyoruz. Şimdi birinci kalemde şunu anlattık. Dedik ki bantlar çıktıktan sonra normal temizlik. Duş alırken nasıl temizleyeceğiz? İkinci kalemde dedik ki cildimizin yağlanma sorunu var. Yağlanma sorununda da nasıl temizleyeceğimizi yine anlattık. Üçüncü kalemde şu nokta nokta böyle sivilceye benzeyen kırmızı noktacıklar çıkıyor cildimizin üstünde. Bu da normal bir süreç. Hem yağlanma hem de bu kırmızı noktacıklar ki sadece burnumuzun üstünde değil, kaşımızın arasında, burnumuzun etrafında hatta üstümüzde bile azıcık çıkabiliyor. Bu sorunlar ciltten cilde değişiyor ama genellikle ameliyatın 3, 4 bazen 5. ayına kadar sürebiliyor. Çok yağlı ciltlerde belki 7-8 ay bile sürebiliyor. Peki diğer sorun da şu, bazı ciltlerde özellikle daha kuru, daha açık tenli ciltlerde de bu sefer tam tersine burun üstünde kurumalar ve böyle soyulmalar başlıyor. Hani yağlı ciltler çok yağlanırken kuru ciltler de tam tersine kuruyor. Ve böyle küçük küçük cilt deri atmaya başlıyor burnun üstü, gene kaş arası ve çevresi. Onlarda da temizlik yine aynı. Duş alırken temizliyoruz. Az sonra onunla ilgili yine bahsedeceğim. Temizliyoruz. Bu sefer bu kuruyan ciltler için nemlendirici kullanmamız gerekiyor. Hangi nemlendiriciyi kullanabiliriz? Yani bunlar ilaç olmadığı için isimlerine verelim. Mesela Bepanthen burnumuzun üstüne o kuruyorsa ve böyle soyuluyorsa
yıkadıktan sonra ve Pantene'le burnumuzun üstünü aşağıdan yukarıya doğru böyle tatlıca kremleyebiliriz. Bu sorun ne kadar gidiyor? Bu da gene 4-5 ay gidiyor. Sonuç olarak ameliyattan sonra burun üstümüzdeki ciltle ilgili sorunlar yaşamamız normal. Bu bizim cildimizin yapısıyla alakalı. Her hasta yaşayacak diye bir şey yok. Bazı hastanın cilt yapısı buna müsait olmuyor. Yani hiç sorunsuz bir şekilde ne yağlanıyor, ne sivilce çıkıyor, ne soyuluyor, hiçbir şey olmuyor. Ama bazı hastanın tam tersine çok yağlanıyor, çok noktacıklar çıkıyor. Biraz da bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Biraz zamana ihtiyacımız var. İşte bizim hep söylediğimiz şey şu, işte burunlar bir yılda iyileşiyor. Yani iyileşiyor derken her şeyiyle iyileşiyor. Cildiyle, nefes almasıyla, küçülmesiyle, işte burun sırtın ödemine gitmesi, her şeyle bir yılda iyileşiyor dediğimizde bütün bunları aslında biz içine alıyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, görüşmek üzere. Lütfen videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Güle güle, hoşça kalın.